Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimden renk olarak kahve tonlarında şöyle bir ip kullandım. Desenlerim için de sarı ve yavru ağzı tercih ettim. Dilerseniz elinizde kalmış artık ipleri de değerlendirebilirsiniz. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Hanımlar gerçekten inanılmaz kolay, çok güzel, çok rahat kullanışlı bir model oldu. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuğumuz. Bakın kenar bölümleri böyle. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler varsa bakın şurada artırmalarımız var. Buraya 2 sıra daha artırma fazla yapabilir. Bakın şu kenarlara. Daha küçük yapmak isteyenler varsa 2 sıra artırma eksik yapabilir. Bu şekilde patiğin boyutu büyür ya da küçülür. Şimdi başlangıç sayımız aynı. Patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz hanımlar. 58 ilmek olarak. Öncelikle ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 58 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 58 ilmeğimizi atıp gelelim. Evet, 58 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Şöyle geri dönüyorum. Bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra hemen yanına bir tane ters örüyorum. Kenardan sonra bir ters ördüm. Devamında 2 düz 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi demek oluyor ki arka yüzde bir sıra lastik ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Lastikte ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Hemen yanında bir düz var. Düz örüyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bakın 2 ters var. Ters örüyorum. Yanında 2 düzüm var. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz, böyle sıra sonuna kadar öreceğiz. Lastikte ikinci sıramızı tamamlamış olacağız. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi 2 ters 2 düz öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 4 sıra. Bu şekilde bilek bölümündeki lastiklerimizi yapacağız hanımlar. Bakın şu bölümü. Şurayı. Ben bu bilek bölümüne toplamda 13 sıra lastik örgü yaptım. Benim ölçüme göre yeterli oldu. Dileyen bunu 15 de yapabilir, 17 de yapabilir. Dileyen benden daha kısa 13-11 sırada yapabilir. Tamamen isteğe bağlı. Şimdi hep birlikte patiğimizin boğaz kısmını tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 13 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim, sarı ipime geçeceğim. Hanımlar, modelimizin kenarında 28 ilmek haroşamız var. Bu 28 ilmek haroşa model bitene kadar aynı şekilde devam edecek. Öncelikle ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Ben burada sarı ipimi kullanmıştım. Sarı ile öreceğim. Buralar haroşa olacak. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra patiğim sökülmesin diye sarı ipimin ucunu düğümleyeceğim. Buraya ilk 28 ilmeğimi haroşa öreceğim. Şu 2 ilmeğimi örmüştüm. Şu 3. ilmeğim. Şu ucumuzu da gizleyerek götürüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ilmek haroşamı ördüm. Bu haroşalar devamlı haroşa olarak örülecek. Zaten yeri belli ama
Kafanız karışmasın diye şöyle bir işaretleyici taktım haroşamdan sonra. Şimdi ortada hanımlar bakın. Hemen ipimi şişime doluyorum. Artırmamı yaptım. Buraya 2 ilmek örüyorum. Ortaya tam 2 ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bu kenarda 28 ilmek kaldı. İşaretimi hemen takıyorum. Bu kalan 28 ilmeğimi de sıra sonuna kadar öreceğim. Sayarak gidelim. Emin olun sayılardan sizde. 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada 2 tane artırma yaptık hanımlar. Bu artırmaları haroşalardan hemen sonra ve hemen önce yapacağız. Şimdi arka yüzde artırma yapmayacağız. Yine bu işaretleyiciye kadar olan ilmeklerimi tekrar haroşa yani düz olarak örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İşarete kadar olan ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. İşaretimi sağ şişime aldım. Artırdığımız ilmekleri de arka yüzde ters öreceğiz. Bakın ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde bu bölümdeki ilmek sayılarımız artacak patiğimizin ön bölümünde. Artırdığım ilmeğimi ters ördüm. Ön yüze düz örgü düşüyor. Ortadaki ilmekleri de yine ters ördüm. Tekrar artırdım. Diğer ilmeğimi de ters ördüm. Böylece ortada ön yüzden baktığımızda 400 ilmek oldu. Bu işaretleyicinin ortasındaki ilmeklerimiz arka yüzde hep ters örülecek. Şimdi kalan 28 haroşa ilmeğimi yine düz olarak öreceğim sıra sonuna kadar. İlk artırmamızı yaptık hanımlar. Şişimizde 60 ilmeğimiz oldu. Çünkü 2 ilmek artırma yaptık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Burada bir diş sarı haroşamız oldu. Her 2 diş haroşada bir renk geçişi yapacağız hanımlar. Renk değiştireceğiz. Şimdi ilk diş haroşamı ördüm. Tekrar sarıyla devam edeceğim. Bir diş haroşa daha öreceğim. Yine kenardaki ilk 28 ilmeğimi haroşa örüyorum. İşaretime kadar olan ilmeklerim. Düz olarak örüyorum bunları. Hani burada dediğim gibi işarete bile gerek yok. Ajura kadar olan ilmekler zaten 28 ilmek haroşa. Kafanız karışmasın diye işaretleri taktım ben. Bakın işarete kadar ördüm 28 ilmeğimi. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Haroşalarımdan sonra tekrar ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Diğer işarete kadar olan ilmeklerimi yine ortada düz örüyorum. Tekrardan artırmamı yaptım. Ve kalan 28 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Böylece şişimizdeki ilmek sayısı 62 oldu. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. Yanlardaki 28'er haroşa ilmeğimiz yine haroşa olarak örülecek. Haroşalarımı örüyorum. Bakın böylece 2 diş haroşamız oldu sarı ipimiz ile. 28 ilmeğimi örüyorum bu şekilde. İşarete kadar. Aradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Artırma yaptığımız ilmeklerimizde yine arka yüzde ters öreceğiz. Ön yüze düz örgü düşecek. Bakın işaretime kadar ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Bakın artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Aralardaki ilmeklerim de ters. İşaretlerin arasındaki ilmeklerin hepsi ters. Kenardaki 28 haroşa ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Böylece sarı ipimiz ile sırayı tamamladık. Her 2 diş haroşada bir renk değiştireceğiz hanımlar. Bir sonraki rengime geçeceğim. Sizler dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Rengarenk de örebilirsiniz. Tamamen isteğe, zevke bağlı.
Bu aşamada ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu ipimi kendime doğru aldım ve sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi diğer şu kahve ipime geçiyorum. Kahve ipimi aldım. Model aynı, sadece renk geçişi yapıyoruz hanımlar. Tekrardan şu kenardaki 28 ilmek haroşamızı öreceğiz. 28 haroşamı yine örüyorum. İşarete kadar, model bitene kadar 28 haroşa devam ediyor hanımlar. Haroşa ilmeklerde artma ya da azalma olmuyor. Yine aynı modeli kurmaya devam ediyorum. Tek fark şu, renk değiştirdim sadece. Bakın 28 haroşamı ördüm. İşarete kadar geldim. İşaretimi alıyorum. Yine ön yüzde bakın hemen ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Aradaki ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bakın diğer haroşalarıma geldim işarete kadar. Hemen buraya da artırmamı yaptım. İşaretimi sağ şişime aldım. Kalan 28 haroşa ilmeğimi örüyorum. Model böyle devam edip gidiyor. Evet, sonuncuyu da ördüm. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Bakın ortadaki ajurlarımız da V şeklinde böyle açılıyor. Ortadaki düz ilmek sayısı da artıyor. Şimdi geri döndüm, yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Örmeden alıyorum. İşaretime kadar olan 28 ilmeğimi yine düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak. Bu şekilde. Evet, bakın haroşalarımı ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Artırdığım ilmekler dahil bu iki işaret arasındaki ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Tekrar işaretimi aldım. Kalan 28 haroşa ilmeğimi düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Kahve ipimiz ile de burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi kahve ipimizle bir sıra daha gideceğiz, geleceğiz. 2 diş haroşa olacak. Sonra tekrar renk geçişimizi yapacağız. Gayet kolay bir model hanımlar, gördüğünüz üzere. Bakın yine sonuncu ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Yine devam edeceğiz hanımlar. İlk 28 haroşamızı örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İlk 28 haroşamı yine düz örüyorum. Her artırmada ikişer ikişer ilmek sayımız artıyor. Bakın yine 28 haroşamı ördüm. İşaretimi aldım. Hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. İşaretimi şişime alıp 28 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar, yine yapacağımız işlem aynı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İşarete kadar olan 28 haroşa ilmeğimi öncelikle örüyorum. Model aynı mantıkla devam ediyor. Bakın işaretime kadar ördüm. İşaretimi yine sağ şişime alıyorum. Artırdığımız ilmekler dahil aradaki ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Yine işaretimi sağ şişime aldım. Kalan 28 ilmeğim haroşa. Böylece kahve ipimiz ile de 2 diş haroşamız oluştu. Ön yüzde yine bir diğer rengime geçiş yapacağım ben. Ön
ön yüzde yine renk geçişi yapacağım için ipi şöyle kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Bir sonraki ipimde hanımlar diğer şu kavun içi rengimi kullandım. Hemen ipimi alıyorum. Bu defa kavun içi ipimi ekleyeceğim. Yine model aynı, sadece renk değiştiriyoruz. Dileyen bu iki renkle de devam edebilir. Dileyen rengarenk de yapabilir. İstediğiniz gibi uygulayabilirsiniz modeli. Elinizdeki iplere göre. Yine hemen ilk iki ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu tekrar buraya düğümleyeceğim. Hemen düğümümü atıyorum. Tekrardan hanımlar yapacağımız işlem aynı. Bu işarete kadar olan ilmeklerimi yine öreceğim. İşarete kadar olan 28 haroşamı örüyorum öncelikle. Bu defa kavun içi rengimle örüyorum. Model aynı, sadece renk değiştim. Evet, bakın işaretime geldim. Hemen işareti sağ şişime alıyorum. Buraya artırmamı hemen yaptıktan sonra aradaki ilmeklerimi düz öreceğim işarete kadar. Tekrardan artırmamı yapıyorum. Kalan 28 haroşa ilmeğimi örüyorum. Modelimiz böyle devam edip gidiyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bu şekilde, bakın aradaki ilmeklerimiz artıyor. Şöyle. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra işarete kadar olan ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, işarete kadar geldim. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Yine arttırdığım ilmek dahil bu iki işaret arasındaki ilmeklerimin hepsini şu anda arka yüzde ters olarak örüyorum. Bakın yine işarete geldim. Ve yine kalan 28 ilmeğimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Bakın bu rengimle de bir diş haroşam oldu. Şimdi buraya aynı renkle bir diş haroşa daha öreceğim. 2 diş haroşa olacak. Sonra renk değiştirerek bakın modellerime devam edeceğim. Ben sırasıyla sarı kahve, kavun içi kahve, sarı kahve, kavun içi kahve böyle sırasıyla kullandım. Dediğim gibi sizler rengarenk de yapabilirsiniz. İki renk olarak da çalışabilirsiniz. Devamlı olarak artırmalar şu 28 haroşadan önce, sonra ve şu soldaki 28 haroşadan önce yapılacak. Yani buralarda artırmalar olacak. V şeklinde açılacak burası. Burada hanımlar ben ne kadar yaptım bu patiğimi hemen söyleyeyim. Şişimde toplamda 94 ilmeğim olana kadar modelimi kurdum. Artırmalarımı yaptım. O zamana kadar da buradaki modelleri sayıyorum. Bakın sarı model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda en son sarı ile 9 model yaptım. 94 ilmek oldu. Şimdi daha büyük yapacağım diyenler varsa burayı 98 ilmek olarak yapabilirler. Yani buraya hemen en son sarı ile yaptım. Bu renkle diğer renkle yine aynı modeli tekrar edebilirler. 4 ilmek artmış olur. 98 ilmek olacaktır. 2 artırma fazla olunca 4 ilmek artıyor. Bakın ilk artırmada 2 ilmek artıyor. İkinciyi de artırınca 4 ilmek artıyor. Böyle 98 ilmekle daha büyük yapabilirsiniz. Ben daha küçük yapacağım diyenler varsa da 90 ilmek olana kadar artıracaklar. Yani ben en son sarı modeli yaptım ya. Siz en sonki modeli yapmayacaksınız. Böylece 90 ilmeğiniz olacak. Numara da küçülecektir böylece. 4 ilmek azalacaktır. Patiğin boyutu böyle ayarlanacak hanımlar. Model kuruluşunda zaten sizlere detaylı gösterdim. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin bu üst modelli bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 94 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Modelin ön bölümünü tamamladım. Şimdi yapacağım işlem şu. Ana renk ipimi tekrar alıyorum. Buraya bir diş haroşa öreceğim hanımlar. Diğer pembe ipimle işim bitince buraya kesmiştim diğer ipim. Şimdi buraya ilk iki ilmeğimi hemen ördükten sonra en son sarı ipimi de keseceğim. Çünkü artık modelin devamında ana renk ipimi kullanacağım. Şöyle ipimi kesiyorum. Ucunu da hemen düğümleyeceğim. Hanımlar bu aşamada buraya bir diş haroşa öreceğiz.
İlmeklerimizin tamamını artık artırma falan yapmıyoruz. 94 ilmek ile ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa yani düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar yine düz olarak öreceğim. Böylece ana renk ipimiz ile bir diş haroşa düşüyor buraya. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Bakın bir diş haroşamız oluştu. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini yapacağız hanımlar. Bu aşamada ilmek sayınız kaç olursa olsun 98 ya da 90 hiç fark etmiyor. Toplam ilmek sayısından buruna 8 ilmek ayıracağız. 8 ilmeği çıkartacağız. Kalan ilmekleri de ikiye böleceğiz. Yanlara paylaştıracağız. Şimdi benim 94 ilmeğim var. Sizin kaç ilmeğiniz varsa bundan 8'i çıkaracağız. Ben 94 ilmeğimden 8'i çıkarttım. Geriye 86 ilmeğim kalıyor. 86 ilmeğimi de iki yana paylaştırınca yanlara 43'er ilmek düşüyor. İlmek ayrımı bu şekilde yapılıyor. Şimdi tabanımızı yapabilmek için öncelikle bu kenara 43 ilmeğimi öreceğim. Sizin kenarlara kaç ilmeğiniz düşüyorsa o kadar sayıda ilmek örmeniz gerekiyor hanımlar. Buraya 43 ilmek öreceğiz. Bakalım kaç ilmek olmuş? 3, 6, 9, 11 ilmek olmuş. 43 ilmeğimi örüp geliyorum. 43 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi saydığım anda şu sol kenarda da 43 ilmek kalıyor. 8 ilmekten sonra geri dönüyorum. Tabana başlıyoruz. Bu tabanda ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. 8 ilmeğimi tekrar örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. Buruna ayırdığımız 8 ilmek ile burada bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar tabanımız 14 ilmek olacak ve 14 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Şimdi yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. Önce 8 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek kenardan alarak ördüm. Bunu da ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Şimdi tekrar geri döndüm. Yine ilk 12 ilmeğimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Artık 14 ilmek ile kesimlerimize başlayacağız. Yani yapacağımız işlem şu. Tabanda 14 ilmek var. İlk 13 ilmeği öreceğim. 14'te kesim yapacağım. İpim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. 13 öreceğim. 14'te keseceğim. İpim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız artık 14 ilmekle bu şekilde yapılacak. 13 ilmek öreceğiz. 14'te kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda 5'er ilmeğimiz kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı yanlarda 5'er ilmek kalana kadar örelim, ardından buluşalım. Evet, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımızı ördüm geldim.
Artık tekrar kesimleri yapacağız. Ekstra kesimler de olacak hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa tabanımda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yandaki 5 ilmek hariç. Bakın tabanımda son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir keserek ördüm. Bu defa üçlü bir kesim yaptım. Bu kenarda 4 ilmek kaldı. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şu tabanımızda, taban bölümde 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. Şu taban bölümde 2 ilmek kalana kadar ilmekleri öreceğiz. Bu tabandaki ilmek sayılarımız her sırada kesim yaptıkça azalıyor. Yine bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum yine. Bu 2 ilmek ile kenardakini de aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. Devam ediyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi yine öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Bakın bu kenarda 2 ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanda 2 kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. Bakın kenarlarda ikişer ilmeğimiz kaldı. Yine tabanımda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Burada bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri döndüm. Aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmek kalana kadar ördüm tabanımda. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ilmek 2 ilmek ile bu sonuncu ilmeğimi de alıyorum. Üçünü kestim. Şimdi geri döndüm. Bu aşamada yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi tekrar hanımlar burada ekstra bir kesim yapıyorum. Bakın öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tabanımda kalan 2 ilmek ile kenardaki bir ilmeği de alıyorum. Üçünü bir kesiyorum. Böylece şişimizde 3 ilmek kaldı. Şimdi bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayacağım. Böylece topuğumuzu kapatmış olduk. Burada tığ ile toplama işlemini yapayım bakın. 3 ilmeğimin üçünü tığ ile topladım. Şöyle bir de zincirime attım. Bakın tabanımızı topladık. Şeklimiz şu. Bakın şeklimiz bu. Şimdi patiğimizi ters çeviriyorum. Sık iğne tekniği ile arka bölümü birleştireceğim. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine giriyorum. Bu şekilde ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğne tekniği ile birleştiriyorum. Karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine hanımlar bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Böyle sık iğne tekniği ile patiğimizin bu arka bölümünü birleştiriyoruz. Karşılıklı eşit olarak girelim. Bakın yine bu kahve kenar ilmek yerlerine geldim. Buralara girerek tekrar şöyle birleştiriyorum. İkinci kahve kenar ilmek yerlerine girerek yine birleştirmeyi yaptım. Şimdi de bu kavun içi rengime geldim. Burada da aynı teknik ile birleştirme işlemini gerçekleştiriyorum. Şöyle. Bu şekilde topluyoruz hanımlar patiğimizin arkasını. Bu uçlara gelene kadar yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu tığlama ile arka bölümü kapatalım gelelim. Evet, son kenar ilmek yerine kadar kenar tığlamamı yaptım. En son şuraya da bir zincir çektim hanımlar. Şöyle makasımı alıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, patiği tamamladık. Şu birlikte başlangıç ipimiz vardı. Hemen bu iki ipimi birden aldım. Şu arka bölüme hanımlar tekrar zincir tekniğiyle şöyle ipimi düğümlüyorum, sıkılıyorum. Ardından bu iplerimizin uçlarını ilmek aralarına girerek bu şekilde gizliyorum. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Gördüğünüz üzere gayet kolay. Herkesin yapabileceği tarzda bir model oldu. Çok da şık bir görüntüsü var. Dikişsiz olduğu için oldukça da kullanışlı, ayağı rahatsız etmiyor. Patiğimizin görüntüsü şöyle hanımlar. Bakın hemen göstereyim. Patiğimizin görüntüsü şu.
Haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Bakın patiğimizin topuk bölümü de bu şekil. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın şu kenar bölümleri, üst bölümü, diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Gayet güzel, şık, kullanışlı bir model. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.